Merhaba, Mahya Işıklarına hoş geldiniz. Yeni bir Mahya Işıklarında sizlerle birlikteyiz. 1824 yılında Gaziantep'in, o yıllardaki adı tabii ki Antep, Güzelce sokağındayız. Bir çocuk dünyaya geliyor. Mehmet Münif. Mehmet Münif'i siz tarihimizdeki ilk bilim dergisini çıkaran insan olarak tanıyacaksınız. O Antepli çocuk İstanbul'da 1862 yılında Mecmua-i Fünun'u çıkarıyor. Bu tarihimizdeki ilk bilim dergisidir. Neler yok ki içinde. Mehmet Münif Paşa kız çocuklarının mutlaka okutulmasını savunuyor. Bir ziraat mektebi açılmasını istiyor ve bir dans okulu açılmasını. Günümüzden 150-160 yıl önce. Daha neler neler önermiyor ki Mecmua-i Fünun'da. Onlardan birini anlatayım size. Özetle diyor ki, toparlayarak söylüyorum, özetle yani günümüze çevirerek aktarıyorum. Diyor ki, Osmanlı sınırları içinde bulunan kentlerdeki anıt eserlerin birer minyatürünü İstanbul'da bir parkta bir araya getirmeliyiz. Günümüzdeki minyatür diye bildiğimiz o gezi alanını yaklaşık 150 yıl önce öneriyor Mehmet Münif Paşa. Bakın, o minyatür diye bildiğimiz Gezi Parkı ilk kez 1952 yılında Hollanda'nın Den Haag kentinde Moderadam adıyla açılmıştır. Ama Mehmet Münif çok daha önce bunu öneriyor. Neden? Bilgiyi bir araya getirmek için. Osmanlı sınırları içinde bulunan kentlerdeki anıt eserleri gidip göremesek de görelim, tanıyalım, öğrenelim. Marif Bakanlığı yapıyor. Yani bugünkü adıyla Milletin Bakanlığı. 1880 yılında Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı Çinili Köşkü Müze-i Hümayun'a dönüştürüyor. Günümüzdeki arkeoloji müzesinin ilk doğuşudur bu aslında. 4 yıl sonra Beyazıt Külliyesi'nin ahırlarını kütüphane yaptırtıyor. Ve bu müzenin açılışını da, kütüphanenin açılışını da Ramazan aylarında yapıyor. Özellikle. Neden mi? Çünkü bizim kültürümüzde Ramazan ayı insanın bilgiyle buluştuğu bir aydı aynı zamanda. İbadetin yanında bilginin insanlara sunulduğu bir aydı. Bunun sanat boyutunu tiyatrosuyla, edebiyatıyla sizlere anlatıyorum. Ama bir de bilim boyutu var bunun. Bakın 1869 yılında bir karar alınıyor Ramazan ayında. Darülfünun'da Ramazan sohbetleri yapılacak. Şimdi sizlere 1869 Ramazan ayında her akşam Darülfünun'da yapılan o sohbetlerin neler olduğundan söz etmek istiyorum. Evet, bu sayfada. İlk akşam teravih namazından sonra tabii ki Tahsin Efendi konuşuyor. Konuşmasının başlığı su. Su. Bir Ramazan akşamında suyu anlatıyor insanlara. Sonraki akşam Aziz Efendi konuşuyor. Ne mi konuşmasının başlığı? Yeryüzünde meydana gelen büyük değişiklikler. Ve sonraki akşam Hıfz-ı Sıhhat Emin Efendi. Bir sonraki akşam konuşma başlığı sindirim. Sindirim Vahid Efendi konuşuyor. Arkasından sinir sistemini anlatıyor Hüseyin Efendi. Sonra tarihi tabii insan Rıfat Bey ve vezaifi insaniye, yani bugünkü adı insanlık görevi diyelim, Selim Efendi konuşuyor. Vahid Efendi tekrar kan dolaşımını anlatıyor insanlara. Bunlar Ramazan akşamında oluyor. Yani teravih namazından sonra Ramazan sohbetlerinde bu konular ele alınıyor. Sonraki akşam Tahsin Efendi ısı ve hareketin kimyevi değişimi konusunda bir sohbet gerçekleştiriyor. Onu Aziz Efendi ısı kaynaklarıyla takip ediyor. Rıfat Bey'in konuşma konusunun başlığı ise hayvanlar. Ve 1869 yılının Ramazan akşamında Darülfünun'daki bir başka konunun adı astronomi. Evet, bizim ülkemizde, bizim kültürümüzde Tahsin Efendi anlatıyor. Sonraki konu çok ilginç. Mıknatısiyeti arzı hayvani. Cevat Efendi. Silsile-i hayvanat Rıfat Bey. Makine. Ramazan sohbetlerinde bu insanlar konuşuyor. Tevfik Efendi. Mekabirin sıhhatçe tesiri Vahid Efendi. Sanayinin gelişmesi ve servet kaynakları Mehmet Münif. Evet, sözünü ettiği Mehmet Münif Paşa.
bir Ramazan akşamı 1869 sanayinin gelişmesi ve servet kaynakları konusunda teravih namazı sonrası Ramazan sohbeti gerçekleştiriyor. Oksijen Emin Efendi, İttihadi Kuvve-i Tabiye Aziz Efendi, yani doğa güçlerinin birleşmesi, Gezegenler Selim Efendi, Mizaç ve iklimler Aziz Efendi. Bütün bunlar 1869 yılının Ramazan ayında sohbet konuları. Sonraki 1870 yılında diyorlar ki ya bu konular çok fazla böyle ayrıntılı kaldı. Daha genel başlıklarla bir araya gelelim. Ve 1870 yılının Ramazan ayında yapılan sohbetlerin başlıkları fizik, kimya, meteoroloji, kozmografya, psikoloji, tıp, tabii bilimler, jeomorfoloji, ziraat, ilim ve sanayin gelişmesi, iktisat, hukuk, ahlak, edebiyat. İşte atalarımızın bize bıraktığı Ramazan mirası buydu. Mehmet Münir Paşa Erenköy'deki konağına bir zürafa heykeli diker. O heykelden dolayı o bölgenin adı Zürafalı Bahçe olarak anılırdı. İstanbul Oyuncak Müzesi'ne gelenler Göztepe'de müzemizin önünde 3 tane zürafa heykeliyle karşılaşıyorlar. Neden? Söyledim. O bölgenin adı Zürafalı Bahçe'ydi. Ben bütün aydınlanma tarihimize ona katkı sunan Mehmet Münir Paşa gibi bütün insanlarımızın anısına Oyuncak Müzesi'nin önündeki sokak lambalarını zürafa şeklinde yaptım. 3 tane zürafa var orada. Bunlar sokak lambaları. Ve ben şimdi buradan çıkıp müzenin önüne gittiğimde o karanlık sokağı aydınlatan, o çenesinin altından ışık saçan zürafa şeklindeki sokak lambalarının altında duracağım ve diyeceğim ki hey koca Mehmet Münif, bilginin ışığı hala karanlığı aydınlatıyor. Mahya ışıklarından bu akşamda bu kadar. Yarın yeniden yine bu masanın etrafında aynı gün ve aynı saatte birlikte olalım. Unutmayalım, yarın da buluşalım. Sürçülisan ettiysem affola.